Ejderhaların kanatlarına güvenip güneşe doğru uçmak istediler. Kendilerini ateş geçirmez sandılar. Ancak yaklaştıkları güneş onların kanatlarını yakınca gerçeği fark ettiler. Sizce Targaryen hanesinin yapmış olduğu en büyük hata neydi? Hazır izlemeye başlamışken hem bu videoyu beğenip hem de kanala abone olursan gelecek videoları da kaçırmamış olursun. O halde hazırsan hadi başlayalım. Targaryen hanesi Westeros'u 7 krallıktan çıkartıp tek bir krallığa çeviren hanedandı ve kökleri de kadim medeniyet olan Valeria'ya dayanıyordu ve binekleri de hepinizin bildiği gibi ejderhalardı. Biz Targaryenları ve ejderhaları çok özdeş tutuyoruz ancak bu Valerian döneminde böyle değildi. Hemen hemen her Valeria hanesinin ejderhası vardı. Valeria kıyametiyle beraber hem Valerialar hem de ejderhalar yok olurken Targaryen hanedanı bundan uzakta kalarak hayatta kalmayı başarır. Ve onların dönemi başladığı zaman artık koca bir gezegen ve ejderhalara binebilen tek bir hanedan vardı. 3 tane ejderha bütün Westeros'a diz çöktürmek için gayet yeterliydi. Ve bununla birlikte Fatih Aegon'un Westeros'a ayak basmasıyla büyük fetih başlar. Ancak Aegon itibariyle Targaryen hanedanının yürüteceği yanlış politikalar onların sonunu getirecektir. Starklar, Arryn'ler ve Lannister'lar Targaryenlardan önce de bir kraldı ve Targaryenlardan sonra da yüksek lordlar olarak kaldılar. Tabi Targaryenlar o dönemlerde kendi lordlarını da yükseltmişti ancak diz çökenlere de merhamet gösterdiler. Bu o zamanlar iyi bir politika olabilir. Uzun vadede neler oluyor hepiniz biliyorsunuz. Tabi burada Aegon'u suçlamak doğru değil çünkü Aegon'un istediği tek şey bağlılıktı ve bağlılık göstermeyenlere de ejderha ateşini takdim ediyordu. Altında bir ejderha varsa bir zamanlar oralara kimin yönettiğinin de pek bir önemi kalmaz. Aegon'un teker teker krallıkları indirip Westeros'u kurmasıyla beraber artık Targaryen hanedanı oturmuştu ve bununla beraber de kral olarak yönetiyorlardı. Bu da kral olmanın getirmiş olduğu bir kibiri de beraberinde getirdi. Adamlar bir de ejderhaya biniyor, daha ne olsun. Aegon'dan sonra Maegor Targaryen inancı ejderhalarıyla dize getirirken Jaehaerys de yine ejderhaları diplomatik bir şekilde kullanarak Westeros'u hizaya getirmeyi başarmıştı. Ancak Jaehaerys'in torunu olan Viserys tahta geçer geçmez bir takım problemlerin tohumları işte o zaman atılır. Ve sözde iyi bir kral olan Viserys döneminde yapmış olduğu hatalardan dolayı Targaryen hanedanlığını kıracaktır. Bu kırılma Targaryen hanedanlığını iki kola ayırır ve iki kolda daha sonra ejderhaların dansını başlatır. Bu savaşlarla yalnızca insanlar ölmez, aynı zamanda ejderhalar da ölmeye başlar. Artık ejderha yumurtaları çatlamaz ve Targaryen hanedanı sahip olmuş olduğu güçleri hızla kaybetmeye başlar. Ve bu da bizi onların en büyük problemine götürüyor, kendi kibirleri. Çünkü ejderhalar o kadar çok güveniyorlardı ki bir gün onlar olmazsa biz ne yaparızı düşünmüyorlardı bile. İlk dönemlerde bu kibiri anlayabiliyorum çünkü ejderhaları yenmek mümkün değildi ve onları yöneten tek bir hanedan vardı ve tek bir hanedan üzerinden yürüyen bir soy vardı. Ancak soy ne kadar çoğalmaya başlayınca ve iki kola ayrılınca da işte bu problem ortaya çıktı. Ejderhaların sonunu ejderhalar getirdi. Ejderhaların olmadığı dönemlerde Westeros'un kralı olan Targaryenların çok da farklı bir yönü kalmıyordu. Herhangi bir hanedandan çok daha üstün değillerdi. Onları üstün kılan tek şey de kendi soylarının hala meşru olan kral soyu olmasıydı. Ve soyları kırıla kırıla iki önemli kişiye kadar düşüyor. Bunlardan biri son Westeros Targaryen kralı olan Deli Kral ve onun oğlu Rhaegar Targaryen. Kralımız ne kadar deli ise varisimiz de bir o kadar akıllı ve mantıklıydı. Deli Kral daha da delirirken artık tek umut varisti. Ancak onun yapmış olduğu o büyük hatada Targaryen döneminin bitmesine sebep olur. Tüm bunları üst üste dizersek bütün Targaryen döneminin içerisinde hatalar doludur ve bütün bu hatalar birbirlerinin üstüne çıkarak büyük yıkımı getirir. Ancak ilk taş da hiç şüphesiz ki Aegon döneminde atılmıştır. İhtişamlı ejderhaların üzerinde hüküm süren Fatih Aegon hiçbir zaman ejderhasız bir dönemi düşünmemiştir. Bu yüzden de bir zamanların 7 kralı olan soylara diz çökmeleri karşılığında kendi makamlarını geri verir. Ancak Aegon eğer ki bütün kralların soyunu tüketip tek yönetici olarak kendi hanedanını ortaya koysaydı ve bütün halkı doğrudan kendisine bağlasaydı Westeros dönemi çok daha farklı olabilirdi ve muhtemelen Targaryen hanedanı da bu şekilde yıkılmazdı. Bu yüzden de Fatih Aegon evet Westeros'u ele geçirmişti ancak büyük reformlar yapmamıştı. Sadece bütün sistemi kendisine bağlamıştı. Bu da kaynağa dokunmadığı sadece ve sadece musluğun başını tuttuğu anlamına gelir. Ve ne zaman ki ejderhalar ortadan kaybolur ve Targaryenlar diğer lordlardan farksız bir duruma gelir, işte o zaman bir zamanlar kral olan o lordların soyları tekrardan kral olmak için harekete geçer.
Artık onları durdurabilecek ne güçlü bir soy vardır, ne birleşmiş bir Westeros vardır, ne de ateş soluyan ejderhalar vardır. Peki sence Targaryen'ların yapmış olduğu en stratejik hata hangisiydi? Aşağıda yorumlarda bekliyorum. Ben Burak Berkkan. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.